Yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan daha merhabalar diyorum. Bugün burada açmak istedim bu videoyu. Hatta daha yeni geldim buraya, öyle söyleyeyim. Yeni bir otele geldim. Geçen kaldığımız otelden gerçekten fiyatı hemen hemen aynı ve burada kahvaltı dahil 3 yıldızlı bir otel. Ve Cebu'nun tam merkezine çok daha yakın, yani öyle söyleyeyim. Burası biraz daha farklı bir lokasyonda. Bakalım. Odamız bu şekilde. Televizyonumuz, banyomuz, tuvaletimiz, duşumuz, havlularımız, askılıklarımız, işte 2 tane tekli yatağımız ve masamız var. Güzel yani, elit bir yer. Şöyle bir koridoru var. Şu an 2. katındayız bu otelin. Yani işin güzel tarafı kahvaltıda dahil olması, bu çok güzel oldu. Yani odalarda hem de prizler uyumlu. Yani normalde burada prizler böyle çok ince, böyle uyumlu değil. O yüzden böyle bu tarz otellerde, hani biraz daha böyle bir tık yüksek otellerde prizlerin hepsi Avrupa'yı, yani öyle söyleyeyim. Ekstra adapter gerekmiyor. Bakalım. Şöyle bir otel. Kahvaltı yeri falan var. Bakalım, hep beraber göreceğiz yani. Burayı da bizim arkadaş da oturuyor orada. Buraya da yapacağız yani. Hep beraber. Ya burayı benim tutmamın nedeni, dediğim gibi, yani biraz daha böyle yakın olması, öyle söyleyeyim. Daha çok böyle merkeze daha yakın, öyle söyleyeyim. Yani çok da yakın olmasa da diğer yere göre çok daha yakın, öyle söyleyeyim. Robinson Galeri'ye yakın mesela, örnek veriyorum. Burası alışveriş merkezi. Bu şekilde. Burada 7-Eleven'ımız da var hemen yanımızda, otelin yanında. Bir de ayrıyeten burada alışveriş merkezi var. Robinson Galleria Cebu diyor. Tam hemen karşımızda. Burası bildiğiniz alışveriş merkezi. Evet, böyle değişik bir ortamdayız. Burası dediğim gibi Cebu'nun merkezine yakın yani. Hani tam böyle merkezinde değil ama merkezine çok yakın, öyle söyleyeyim. Bu şekilde. Evet, şimdi bakalım, buraya girdik. Böyle değişik bir alışveriş merkezi burası da. Çok güzel ama. Çok kaliteli bir alışveriş merkezi. Güzel bir, değişik bir yer. Bakalım, bir sim kart soracağım ya. Hiç sim kart almadık. Dışarıda internetimiz yok abi. Sim kart şart ya. İnternetsiz olmuyor. Evet. Bakalım. Evet, burada festival olacak. Hafta sonu festival başlıyor burada. Similok Festivali. Her tarafı böyle süslemişler Cebu'da. O yüzden de zaten çok kalabalık ve çok aşırı trafik var. Tam böyle Sinulog Festivali'ne denk geldik. Bakın yazıyor zaten Sinulog Festivali diye. Çok acayip bir festival. Yani insanlar dışarılarda dans ediyor, eğleniyor. Ya anlatamam yani. Hafta sonu dediğim gibi festivali çekmeye çalışacağım. Hep beraber göreceğiz. Pazar günü diye hatırlıyorum aynen. Evet, böyle bir yere geldik bugün de. Bugün de şurada kalacağız. Casa Butik Otel diyor. Burası da yani dün kaldığımız yere 2-3 kilometre. Ama kesinlikle arabayla gelinmiyor. Yani 3 kilometrelik yol yarım saat sürüyor. En mantıklısı motor. Böyle sokak satıcıları da var. Böyle bir şeyler, yemek falan satıyorlar, öyle söyleyeyim. Burada da işte böyle buranın restoranları. Genelde böyle dışarıda da dediğim gibi bu şekilde şeyler, mesela değişik böyle ekmek böyle değişik şeyler yapıp da satıyorlar, yani öyle söyleyeyim. Hamur yapıyor abla, pişiriyor falan. Burada da böyle market mi var? Evet. Burada da böyle Hindistan cevizi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle saf, yani yüzde, artık bilmiyorum 100 mi diyeyim, ne diyeyim. Hani biraz belki su katmıştır için ama abi 10 numara buz gibi kokosmus, yani Hindistan cevizi suyu içiyorsunuz. O kadar güzel ki. Fiyatı da uygun, yani 20 peso gerçekten normal. Tam aldı Hindistan cevizini, kesti, içine açtı, suyunu döktü şunun içine. Bu şekilde yapıyor yani. %100 Hindistan cevizi. Vallahi
Çok güzel ama tadı gerçekten anlatamam size. İçine bir de buz falan kırıyor şunun. Çok iyi. Bir de şeyini atıyor işte, içindeki o Hindistan cevizini de içine koyuyor. Abi çok güzel. Gerçekten süper tadı var diyebilirim. Yani. Evet, buradaki 7-Eleven'larda da şu şekilde böyle otomatlar var. Böyle kahve falan alabiliyorsunuz. Buradan işte küçük boy, büyük boy, şekerini, mekerini. Güzel yani, iyi. Böyle donutlar falan da yapıyorlar böyle. Güzel. Şimdi Cebu'nun merkezini gezmeye başladık arkadaşlar. Şu an Cebu'nun merkezinin yaklaşık bir 3 kilometre, 2 kilometre arka taraflarındayız. Ama burası da yani Cebu City'ye çok yakın. Yani Cebu merkez diye geçiyor zaten buralar hep. Bu şekilde. Boydan boya böyle yürüme yolları yapmışlar. Şu tarz işte minibüsler falan geçiyor. Bir de ayrıyeten çok farklı böyle dolmuşlar var bakın. Şöyle tuk tuk gibi. Aşırı farklı yani, öyle söyleyeyim ben size. Gerçekten çok enteresan, güzel ve değişik yerler diyebilirim size. Evet. Burası dediğim gibi Cebu'nun merkezi sayılır. Birkaç yer işaretledim. Oralara gideceğiz. Böyle farklı kiliseler, farklı yerler. O işaretlediğim yerleri bugün göstermeye çalışacağım. Hep beraber göreceğiz ya. Hep beraber göreceğiz. Karşımızda da bir tane müzeum varmış, yani müze. Cebu Merkez Müzesi, öyle söyleyeyim ben size. Rizal Memorial diyor. Evet, yolumuzda ilerliyoruz. Gerçekten ya, ben bu Cebu'yu gerçekten çok sevdim ya. Ya samimi söylüyorum yani, bilmiyorum, kanım ısındı buraya. İçim ısındı bu şehre. İlk başta bir şey demedim. Hani tam dedim hani bir şey demek istedim. Bilmiyorum yani, insanların olsun, şeyini olsun, gerçekten kanım ısındı. Yani güzel yerler, öyle söyleyeyim. Evet. Ve şu şekilde bir alana çıkardı bizi burası. Tam böyle hani ortada böyle, bilmiyorum, şeyler kurmuşlar. Çadırın içinde böyle, öyle tahmin ediyorum ki böyle festivalle alakalı bir şeyler, bir hazırlık da olabilir. Tabii ki festivalle alakalı hazırlıklar da olabilir. Böyle yuvarlağın içine, burası şey gibi yani, döner yuvarlak gibi düşünün burayı. Biz tam karşıya gideceğiz, dümdüz denize doğru gideceğiz yani, öyle söyleyeyim, deniz tarafına doğru. Hep beraber bakalım. Aslında Cebu şehri yani şöyle baktığınız zaman gerçekten çok basit. Yani haritada falan ben inceledim. Aşağı yukarı zaten işte yaklaşık 3-4 gündür de buralardayım. Aşağı yukarı zaten haritadan da yola çıkarak neredeyim, nereye gidiyorum, ne tarafa gidiyorum biliyorum yani, öyle söyleyeyim. Hani 3-4 günde çözdüm gibi buraları. Tabii bu taraflara daha ilk defa geliyorum ama gene de haritadan tahmin edebiliyorum nerede olduğumu. Bu şekilde. Evet. Evet, bu karşıda da dediğim gibi şöyle bir Noel ağacı dikmişler. Ayrıyeten içerisinde de böyle çadırların içinde de öyle tahmin ediyorum ki içecek ve yiyecek falan satıyorlar. Tam böyle ortada. Yani orayı çekmek istemiyorum. Zaten belli ne oldu. Her yerde çadırlar var o yuvarlağın içinde. Evet, şimdi buradan köprüden karşıya geçeceğiz. Dediğim gibi ileriye doğru yürüyeceğiz. Hep beraber bakalım. Şu ileride bir tane, tabii tam böyle yolun ilerisinde bir tane kilise var. Şöyle üçgen şeklinde. Değişik bir kilise. Ama orayı görmedim şeyden, haritadan. Neyse, biz abi yolumuzda devam edelim. Şimdi köprüden karşıya geçiyoruz. Dediğim gibi aşağı doğru ineceğiz. Cebu'nun farklı yerlerini hep beraber yürüye yürüye gezeceğiz. Bakalım. Evet, burada da bir tane Robinson alışveriş merkezi var. Öyle tahmin ediyorum ki bu Robinson alışveriş merkezi bu Cebu'da ünlü yani. Çünkü birkaç tane yerde var. Sadece bir tane yerde yok. Bu şekilde. İşte trafik. Ya burada Cebu'da şu an dediğim gibi bir tek hani trafik sıkıntısı var. O da buranın da ön görünüşü böyle, ön tarafı. Dediğim gibi bir tane şu şekilde bakın Noel ağacı dikmişler, süslemişler. İçerisinde de işte insanlar
yemek falan. Tabii yemek satıyor. Ne bileyim işte içecek şey yapıyor. Bunların hepsi tahmin ediyorum tabii ki Sinalog için hazırlanmış. Yani hafta sonu başlayacak olan festival için hepsi hazırlanıyor. Öyle söyleyeyim. Ve şu andan bile bayağı yoğunluk var diyebilirim şehirde. Çünkü çok fazla trafik var. Ve otellerin çoğusu da dolu. Samimi söylüyorum, otellerin çoğusu dolu. Mesela dün kaldığımız otelde bir gün daha dedik hani kalalım, yer yoktu. Yani bildiğiniz dünden doldu. O yüzden mecbur yerimizi değiştirdik falan filan. Burada da işte öyle tahmin ediyorum ki tabii otobüs durakları falan var. Böyle değişik bir otobüs durağı. Bilmiyorum tam olarak ne oluyor ama evet. Bu şekilde. Şu arabalar çok farklı ya. Bunlar gerçekten, bir de değişik versiyonları da var onun. Aşırı hoşuma gitti şu arabalar ya. Çok farklı. Burayı ben şeye benzetiyorum. Siz söyleyin adını. Böyle sanki hani Asya değil de birazcık böyle hani Latin Amerika'yı falan gerçekten andırıyor burası. Samimi söylüyorum, burası Latin Amerika'yı böyle, hani hiç gitmedim Latin Amerika'ya ama hani sanki böyle izlediğim videolardan falan hafif de olsa andırıyor. Bilmiyorum, ya da bana öyle geliyor. Evet. Burada McDonald's'tı, Burger King'ti, o tarz yerler de var. Yani bunlara da çok kolay şekilde ulaşabiliyoruz burada. Hemen hemen her şey var yani Filipin'de. Yok diyebilirim. Şu şekilde değişik yerler abi. Bir tanesi burası arkadaşlar. Burası Bradford Kilisesi diye geçiyor. Şu şekilde. Böyle değişik, ilginç bir kilise burası. Evet. Ya içeri tabii ki girmeyeceğim ama yolumuzun üstü diye çekelim. İşte arabanın nasıl bu ya. Böyle uzun jip gibi duruyor bunlar. Evet. Evet, şu karşıda da bir okul var. Bu karşıdaki de öyle tahmin ediyorum ki ilkokul ya da ortaokul falan. Genelde böyle çocukları görmüştüm orada ama gençleri. Evet, ayrıyeten böyle dükkanlar da var okulun önünde. Çeşitli işte tişörtlü, baskılı tişört falan satıyorlar. Bu şekilde yani enteresan değişik yerler. Evet, yolumuzda ilerliyoruz. Bu şekilde değişik, enteresan sokaklardan geçiyoruz. Evet, şöyle bir alışveriş yerine geldik, metro. Geldik. Buradan da aşağı gittik mi, yani birkaç sokak daha gittik mi gitmek istediğimiz yerlere gideceğiz. Görmek istediğimiz yerleri göreceğiz ama burası da dediğim gibi Cebu'nun tam merkezi arkadaşlar. Şu an yani bildiğiniz Cebu'nun tam merkezinde izleyebilirim yani. Böyle yerler. Evet, şu metro alışveriş merkezine girdik ama şu şekilde bakın, ayakkabılar falan var. 1999 falan diyor. Yani ne yapıyor? 1000 lira, 1500 lira. Gene pahalı abi. Bu şekilde müzik aletleri falan satıyorlar. Spor aletleri satıyorlar. Çantalar satıyorlar. Hemen hemen her şey var burada. Ama biraz tuzlu geldi bana. 4-5 katlı bir alışveriş merkezi. Gerçekten bayağı büyük yani. Ama genelde böyle işte kıyafet... Ya gerçi her şey var. Ne istiyorsanız var. Burada da çocuklara has böyle ürünler var. Bir kat daha çıkıyor. 6 kat. Burası da 6. ya da 7. katı. Böyle yemek yerleri falan var. Ayrıyeten elektronik falan da koymuşlar. Dediğim gibi yaklaşık bir tabii 6-7 kat abi. Bayağı büyük bir yer. Büyük bir alışveriş yeri. Burada da meyve sebze falan satıyorlar. Şu metro alışveriş merkezinin hemen arkasında. Şimdi dışarı çıktık oradan ve yavaş yavaş görmek istediğimiz yerlere gidelim bakalım. Hepsi bunların böyle Sinolog'a hazırlanıyor. Festival var burada, işte festivale hazırlanıyorlar, öyle söyleyeyim. Bu şekilde. Hi. Evet, şimdi şöyle bir sokağa girdik. Burada dediğim gibi yani Sinalog'un festivalin başlayacağı yerler. Şimdiden yolları falan kapatmışlar zaten. Buralarda hep böyle festival olacak. Yani insanlar, ya bilmiyorum yani bana anlatılanı diyorum. İşte ne bileyim, eğlenecekler, dans edecekler, müzik çalacaklar. Yani çok farklı bir festival olacak. Gerçekten çok eğlenceli bir festival olacak burada. Yani şimdiden ben bile çok merak ediyorum diyebilirim. Bu şekilde. Evet.
Yani yolu trafiğe kapamışlar şimdiden burayı. Böyle de pazarcılar falan var işte. Satıcılar falan. Gerçekten çok fazla bir yoğunluk var şu an bile burada. Evet. Bu şekilde görebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Bakalım. Bayağı bir yoğunluk var diyebilirim. Evet, burada insanlar toplanmış. İlahiler falan okunuyor. Öyle tahmin ediyorum ki Hristiyan ilahileri falan okunuyor burada. İnsanlar duruyor. Bravo diyoruz. Alkışlıyoruz. Şimdi sorry. Evet abi bayağı bir yoğunluk var, size anlatamam. Evet, görmek istediğimiz bir tane kilisenin kilise burası arkadaşlar, hemen arkamızda. Burası gerçekten çok farklı bir kilise. Yani çok ünlü bir kilise. Cebu'ya geldiğinizde mutlaka bu kiliseyi yani dışarıdan da olsa yakından da olsa görebilirsiniz. Yani buranın en ünlü kiliselerinden bir tanesi diyebilirim burası için. Şimdi ismine de bakacağız. Basilico de Sabu. Yani değişik bir ismi var buranın. El Nino Basilico Kilisesi. Ama aşırı farklı bir kilise, öyle söyleyeyim ben size. Bakın insanlar bildiğiniz akın etmiş yani içine, öyle söyleyeyim. Yani gerçekten her taraf insan kaynıyor diyebilirim. Yani buraya girmek imkansız şu an. Çünkü çok fazla yoğunluk var. Evet. Yani burası dediğim gibi kesinlikle Cebu'nun tam merkezinde. Gelinip de hiç olmazsa bu şekilde de olsa şöyle göstereyim, bakın şuranın tepesinde. Evet. Gelinip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi diyebilirim. Evet, yolumuzda ilerleyelim. Dediğim gibi burada pek zaman kaybetmek istemiyorum. Arkamızda görünen yerde katedral, Cebu Metropolitan Katedral arkadaşlar. Burası da daha farklı bir kilise. Katolik kilisesi diyebiliyorum burayı, öyle söyleyeyim. Hemen şu arkamızda. Ama dediğim gibi yani şöyle ortasında bir tane heykel var. Şu şekilde çevrili. Ortasında da bina var, işte katedral var bu şekilde. Şimdi yolumuza ilerleyelim. Orası da işte yani çekmek istediğim yerlerden bir tanesi ama hani pek de böyle hani oralarda takılıp kalmak istemiyorum. Çünkü hani sizlere gösterebildiğim kadar daha fazla yeri göstermek istiyorum burada. Daha enteresan, daha farklı. Hep beraber işaretlediğim yaklaşık 5-10 tane yer var. Oraları da göstermeye çalışalım. Bakalım. Evet, burada da birkaç tane yer işaretlemiştim. Orayı da göstereceğim. Ayrıyeten bakın. Şu köprüde öyle tahmin ediyorum ki havalimanına giden köprü, tabii ki havalimanındaki adaya gidiyor. Çünkü havalimanı da bir adada bulunuyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim, buraya geldiğimiz havalimanı. Mecbur o köprülerden, tabii o köprüden geçiyorsunuz adaya gitmek için. Yani çok uzak değil. Buraya taş çatlasın bir 7 kilometre falan havalimanı yani. Çok da uzak değil. Cebu City'ye çok yakın. Şimdi karşıya geçeceğiz. Burada toplamda 2 tane yer var göstermek istediğim. Hep beraber bakacağız. Evet, insanlar dans etmeye başladı. Bakın festival de bu şekilde olacak. Her yerde insanlar dans edecek, eğlenecek. Bunlar şu an alıştırma yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. Bildiğiniz alıştırma yapıyorlar yani. Evet. İnsanlar eğleniyor, geziyor. Yani festivale hazırlık yapıyorlar, öyle söyleyeyim ben size. Yani şu görüntüleri hemen hemen her yerde göreceğiz. Evet, şimdi karşıya geçelim yavaş yavaş. Karşıda birkaç bir yer var, oraları gezelim. Evet, şimdi
buraya gideceğiz. Burada da iki tane yer var. Yani burada şey gözüküyor. Böyle herhangi bir yer gözükmüyor da. Böyle El Roman, Başkan El Roman Müzesi gibi bir şey gözüküyor. Ondan sonra bir de El Fiedro diye bir şey yazıyor. Yani toplamda şu yerin içinde iki tane yer vardı işaretlediğim. Herhalde buranın ismi diye tahmin ediyorum. Şu şekilde bir bira figürü yapmışlar. Evet, şuradaki öyle tahmin ediyorum ki şu dikili şeyin adı işte El Roman falan olabilir. Tabii ki burada yazıyor. Tabii. Momento Espanyol. Bu İspanyolca yazıyor ama evet. Vallahi ne dediğini anlamıyorum. Miguel López Legazpi Monument diyor. Evet. Bir burası. İsmi de farklıymış yani. Ben El Roman olarak gördüm de Roman diye bir şey yazıyordu. Bir de böyle Fiedro diye bir şey işaretlemişim burada ama büyük ihtimal orası da hani buranın ismi de olabilir. Bu alanın ismi de olabilir yani. Bakalım. Evet, buraları hep dediğim gibi hazırlık yani. Şu an hepsi festivale hazırlık yapıyor arkadaşlar. Gerçekten pazar günü burayı düşünmek istemiyorum. Yani burada hem yürüme fırsatımız çok az olacak. Çünkü insanlar akın edecek buralara. Her yerde danslar olacak, gösteriler yapacaklar, eğlenecekler, müzik çalacaklar. Yani çok farklı olacak, öyle söyleyeyim. Evet, şurası bir de göstermek istediğim yer. Hemen arkamızda. Gerçekten çok enteresan bir yer diyebilirim. Çok ama çok enteresan bir yer. Buranın sembolik bir fiyatı var. Şurada girerken ödüyorsunuz. Çok fazla değil. Yani sadece ve sadece 30 peso ödüyorsunuz. 30 peso da 20 lira falan yapıyor. Sırf yani buraya destek amaçlı alıyorlar onu da. Bakın göstereyim size. Çok farklı. Şurada ayrıyeten bakın galeri yazıyor. Bilmiyorum, entrance exit var ama içine giriliyor mu girilmiyor mu? Büyük ihtimal girilmiyor. Gerçi kapıları falan açık, şurada da açık, şurada da camlar falan açık ama bilmiyorum yani. Öyle tahmin ediyorum ki içerisine girilmiyor. Burada da işte şey falan yapmışlar, satıcılar falan var. Çeşitli değişik şu şekilde top yerleri falan var, böyle değişik yerler ya, öyle söyleyeyim ben size. Böyle küçük bir alanı var yani, çok da büyük bir alanı yok. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Buranın yukarısına da çıkabiliyoruz. Yani burası küçük bir alan. Çok da büyük bir alanı yok. Ayrıyeten buranın üstüne çıkıp yani bu ufak kaleyi de gezebiliyoruz yani. Hep beraber göreceğiz, öyle söyleyeyim. Şimdi üst katına çıkıyoruz buranın. Burada da böyle yürüme yolları falan da yapmışlar. Buranın üst katı daha böyle bir farklı duruyor. Bakın şurada değişik bir yer var. Evet. Amcamız orayı boyuyor. Yani şurada bilmiyorum, yolun sonunda çok değişik bakın şeyler falan var. Top şeyleri falan yapmışlar. Ayrıyeten burada da şöyle değişik bir yer var. Bastion Ignazio Loyola diyor. İçerisinde de böyle bir şey var. Bilmiyorum tam ne oluyor. Enteresan ötesi bir yer. Gerçekten enteresan ötesi bir yer diyebilirim. Çok değişik. Böyle. Şu şekilde bir yürüme yolumuz var. Burayı komple 4 döneceğiz yani, bildiğiniz kare gibi düşünün. Şuradan girdik. Hemen burayı üstünü dolaşacağız böyle hızlı. Gerçekten çok ama çok enteresan bir yer diyebilirim. Yani çok farklı bir yer, bilmiyorum. Yani bildiğiniz kalenin üstüne adamlar. Burası öyle tahmin ediyorum ki tabii ki eskiden kaleymiş yani. Evet, değişik, enteresan. Bakalım. Evet, bu arkalarda böyle hep böyle şeyin sonunda şu şekilde böyle yerler yapmışlar. Hani içlerinde ne var bilmiyorum ama şu şekilde bakın, göstereyim ben size. Şöyle, hani içerisinde ne olduğunu bilmiyorum ama yani şu şekilde enteresan, değişik bir yer diyebilirim. Bilmiyorum tabii ki içerisinde ne var ne yok. Yani bu şekilde tam böyle kalenin sonuna şey yapmışlar.
Sorry, what is the name of this? I don't know. You don't know? You are from here, Cebu. Yes. Ah, okay. Okay. Interesting. Thank you. My friend, what is the name of this? Do you know? I didn't know what You don't know what is it, huh? Okay. know. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Huh? Downstairs. Downstairs. Yes. Ah, okay. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Evet. Burada öğrenciler geliyor işte. Fotoğraf çekiliyor, video çekiliyor. Değişik böyle. Buradan da aşağı yürüme yolu varmış. Evet. Bakalım. Değişik, enteresan. Buradan da böyle yukarıya doğru yol gidiyor. Buranın içine öyle tahmin ediyorum ki bakılıyor. Ne var ne yok. Ama şu an tadilat falan yapıyorlar bilmiyorum ama evet içerisinde hiçbir şey yok. Tadilat yapıyorlar. Evet. Şu şekilde bir görüntüsü var etrafımızın. Çok değişik, çok güzel yerler. Yani enteresan. Yani gerçekten bana ilginç geldi burası. Dediğim gibi şu karşıda da aynı şekilde böyle kubbe gibi bir yer var. Hep böyle köşelere kubbeler falan yapmışlar ama hani ne olduklarını bilmiyorum. İçerisinde de pek bir şey yok yani. Değişik, enteresan bir yer. Evet, buradan da aşağı iniliyor. Şu şekilde. Burada da böyle bu şekilde yürüme yolu yapmışlar. Aynı şekilde dediğim gibi dikdörtgen çizdiriyor size burayı. Böyle burada da ufak bir, arkada da ufak bir Luna Park tarzı bir yer var. Çok ufak yani, birkaç tane şey var. Evet, dediğim gibi şu an hepsi festivale hazırlanıyor diyebilirim buranın. Bu şekilde. Bu şekilde bir yer. Evet. Evet, burayı bitirdik. Kısa da olsa hemen hemen her yerini çektik buranın. Şu altında da ayrıyeten göl gibi bir yer yapmışlar. Değişik. Ve burayı bitirdik diyebilirim. Burada da ayrıyeten işte müzik çalıyorlar. İnsanlar müzik falan yapıyor. Evet, burası bu kadar arkadaşlar. Dıştan görüntüsü de bu şekilde buranın. Böyle enteresan bir görüntüsü var. Evet, burası da bu kadar. Burası da arkadaşlar Port of Cebu diyor. Malacan sa Sugbo diye bir yer. Bilmiyorum içerisinde ne var. Klasik biraz kartografi diyor. Öyle tahmin ediyorum ki burasının içinde de böyle müze gibi bir yer var. Yani müze olabilir burası. Şimdi bakalım. Evet, marinaya da geldik yani, bu köprünün altı da öyle tahmin ediyorum ki tabii feribotların falan olduğu yer. Hatta hafta sonu falan feribotla adanın ismi evet Bohol Adası arkadaşlar. Bohol Adası'na geçeceğiz feribotla buradan. Orası da çok enteresan, çok farklı bir yer diye biliyorum. Buradan bir yerden kalkıyor tabii. Tabii ya, burası şey feribot. Şey burası. Feribot yeri, pardon ya. Müze falan değil, bildiğiniz feribotların kalktığı yerler, öyle söyleyeyim yani. Burası. Ben müzeye benzettim de çok farklı bir yapı. Ama meğersem buradan tabii feribotlara falan biniyorlar. Bakın görüyorsunuz. Buradan işte gemilere falan biniyorlar. Değişik, enteresan, farklı bir yer yani, öyle söyleyeyim ben size. Evet. Tabii. Feribotlara falan buradan biniyorlar, evet. Aynen öyle. Burası bildiğiniz marina. Değişik. Evet. Amcamlar şöyle kıyafet giymişler, görüyorsunuz. San Pedro'nun içerisinde. Çok enteresan bir görüntü var. Evet. Orası değilmiş ya. Demin gösterdiğimiz yer değilmiş, öyle söyleyeyim. Orası başka bir yermiş. Hani feribotların tiket ofis falan da değilmiş. Bilmiyorum. Dedi bu tarafta bir yerdeymiş şey, port. Buranın arkasında herhalde. Evet, feribot şeyi, marina şurasıymış. Şu arka taraf. Gördüğümüz mavi bina. Marinas Port Cebu diyor. Bakalım şimdi bilet fiyatlarını öğreneceğiz orada. Bakalım. Arkadaşlar burada hep böyle Hazreti İsa'nın falan şeyleri var ya, böyle figürlerini falan koymuşlar. Ayrıca marina burası. Evet, tiket de burası. Bohol Adası'na buradan gidiliyor.
Sabah 6'da var. Evet, Cebu, Getafe, Bohol diyor. Getafe, Bohol. Yok, 9'da var, bir de 4'te var. Sabah 9 ve 4'te öğleden sonra. 2 tane varmış feribot günde. Bir sabah 9'da, bir de öğleden sonra 4'te. Her zaman dedi bilet bulabilirsiniz, sıkıntı yok. O da güzel. Fiyatları da normal. 300-400 pesoya gidiyorsunuz. Yani toplamda 200-300 liraya falan gidiyorsunuz adaya. Burası da marina. Yani marinadan da biniliyor feribotlara buradan. Güzel oldu bu. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Evet. Ya aslında birkaç tane daha yer vardı şu marinanın arkasında gözüküyor ama bilmiyorum, yolları falan kapamışlar. Yani polis var, bir şeyler var. Dedi burası kapalı, geçilmiyor. Normalde işte böyle hani tam böyle deniz ya da plaja yakın böyle birkaç yer vardı işaretlediğim. Orayı da göstermek istedim ama büyük ihtimalle festival dolayısıyla, öyle tahmin ediyorum, yanlış bilgi vermeyeyim. Festival dolayısıyla orada da herhalde hazırlıklar falan yapıyorlar. Böyle kapalıydı yani. Gidemedik. Hani geçemedik oradan. Hiç olmazsa az da olsa size bu Cebu'nun dediğim gibi 4-5 farklı yerini gösterdim. Cebu City'nin, Cebu'nun tam merkezinin göstermeye çalıştım. Dediğim gibi bir sonraki video, tahmini olarak konuşuyorum, büyük ihtimal festival videosu olacak. Çünkü hafta sonu festival var. Festivalden sonra da dediğim gibi adaya gideceğiz arkadaşlar, Bohol Adası'na. Yani Bohol Adası gerçekten çok farklı bir ada. Hep beraber göreceğiz. Bu şekilde videoyu kapatıyorum. Videoyu izleyenler için herkese teşekkürler. Videoları beğenirseniz, paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok daha fazla kişiye ulaşırız. Bu şekilde. Herkese iyi günler.